Sorbil gerçeği bulu sunar. Yaklaşık 13.000 yıl önce dünyada bir şey oldu. Ve bildiğimiz anlamda koca bir çağ, o güne kadar kurulmuş olan tüm düzen bir anda dehşet verici bir şekilde kapandı. Hayır, şu an sadece bir tufandan bahsetmiyorum. Antik metinlerin dehşet içinde anlattığı güneşin batıdan doğmasına, gökteki yıldızların yerlerinden sökülmesine ve en sonunda da dev bir kuyruklu yılanın gelip her şeyi bitirmesine neden olan o akıl almaz, o tüyler ürpertici olaydan bahsediyorum. Bu travma insanların genetik hafızasında o kadar büyük bir etki yaratmıştır ki birbirinden okyanuslarla ayrılmış medeniyetler bu dehşetin mağara duvarlarına kazınmış, çivi yazılı kil tabletlerine şifrelenmiş ve hatta binlerce yıl sonra bu bilgi İslami gelenekte dahi bir kıyamet alameti olarak karşımıza çıkmıştır. Peki o karanlık dönemde gerçekten ne yaşandı? Göksel bir yılan nasıl oldu da tufanı tetikleyip kıtaları silip süpürdü? Ve daha da ürkütücü olanı, bu olay bir gün tekrar yaşanacak mı? Büyük Kadim Çağlar serisinin son videosuna ve Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Uzun yıllar önce insanlık ders çalışırken veya yeni bir şey öğrenirken onlarca kaynak arasında kaybolup saatlerini boşa harcıyordu. Ancak artık karşısında ona her konuda yardımcı olacak bir yapay zeka eğitmeni var. Onu nerede mi bulabilirsiniz? Tabii ki Sorbil'de. Sorbil, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli bir online eğitim platformu. Premium abonelikle yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim alanlarında yüzlerce eğitime sınırsız erişim sağlıyorsunuz. Ve bu eğitimler uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış, denetlenmiş eğitimler. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten ikna eğitimlerine aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Tamamladığın her eğitim için CPD Provider'ı Sorbil'den uluslararası sertifika alarak yurt dışının kapılarını da aralayabilirsin. Sorbil'i farklı yapan şey ise yapay zeka eğitmeni Billy. Gemini 3 ile Sorbil'e özel eğitilmiş Billy, tüm eğitimlerde uzman olan senin kişiselleştirilmiş eğitmenin. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini saniye saniye takip ediyor. Eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili yüzlerce egzersiz, sayfalarca konu anlatımı oluşturarak daha iyi anlamanı sağlayacak şekilde sana yardımcı testler de hazırlıyor. Ve sen tüm bu eğitimlere ve Billy'e Sorbil Premium ile aylık 149 TL veya yıllık 664 TL'ye sahip olabilirsin. Ama kanalıma özel gerçek 30 kupon kodunu kullanarak %30 ek indirimle yıllık abonelik alırsan o da yalnızca 465 TL'ye geliyor. Sana özel kupon kodunu hemen şimdi kullan ve yapay zeka eğitmeninle bugün tanış. 4 videoluk bu serinin diğer 3 bölümünde dönüp dolaşıp karşımıza çıkan gizemli bir olgu vardı. Kuyruklu bir yılanın dünyaya saldırması ve Tanrıların Adası'nın büyük felaketler eşiğinde batması. Bu anlatı çağlar boyunca büyük tufan hikayesinin gölgesinde kalmış olsa da aslında tufan dediğimiz o küresel yıkımı anlamak için en kritik anahtardır. Antik dünyayı okurken sembollerin dilini bilmek büyük fayda sağlar. Mesela duvar kabartmalarında bir nesnenin ya da Tanrı'nın kanatları varsa bu onların göksel olduklarına, uçma yetilerine bir atıftır. Gökyüzünde hızla ilerleyen ateşli bir araba, antik insanın gözünde atmosferde süzülen bir cisme denktir. İşte tam bu noktada gökyüzünden inen, ateşler saçan ejderha veya kuyruklu yılan motifi de eğer üzerine binen bir varlık yoksa mitolojik bir canavarı değil, gökyüzünü yırtarak gelen, atmosferde yandığı için ateş saçan bir kuyruklu yıldızı ya da dev bir meteoru simgeler. Bunu anlamak için dünyanın dört bir yanına bakalım. Mısır'da Apophis, güneş tanrısı Ra'nın teknesine her gece saldıran, kaosu temsil eden devasa bir yılan olarak tasvir edilir. Sümer ve Babil'de Tiamat, ilksel kaosu temsil eden bir ejderhaydı ve Babil geleneğinde Tiamat'ın kuyruğu doğrudan Samanyolu ile özdeşleştirilmişti. İskandinav mitolojisinde dünyayı çevreleyen devasa deniz yılanı Jormungan, Ragnarok yani dünyanın sonu geldiğinde kuyruğunu bırakır ve denizlerden çıkarak büyük bir yıkımı başlatırdı. Mezoamerika'da ise Azteklerin Quetzalcoatl'ı ve Mayaların Kukulkan adını verdikleri tanrı tüylü yılandı. Peki bir yılana neden tüylü denmişti? Çünkü güneş rüzgarlarıyla arkasında milyonlarca kilometre uzunluğunda bir kuyruk bırakan kuyruklu yıldızın gaz ve toz püskürtmesi gece göğünde devasa, parıldayan beyaz kuş tüylerine benzerdi. Gökyüzü kayıtları konusunda saplantılı derecede titiz olan antik Çinliler bu gök cisimleri için broom star yani süpürge yıldız tabirini kullanır ve onları yılan gibi kıvrılan, solucan gibi uzayan, ateş saçan ejderhalar olarak not alırlardı.
Hindistan'a uzandığımızda Sanskrit metinlerde karşımıza Dhumaketu kavramı çıkar. Anlamı kuyruklu yılandır. Ancak astronomik bir gök cismini tarif etmek için literatüre kazınmıştır. İşte bütün yollar bizi o asıl kırılma noktasına götürüyor. Kuyruklu bir yılanın saldırısı, tanrıların adasının batışı ve yeryüzünü silip süpüren devasa tufan. Serinin ilk 3 videosunda mitler üzerinde bir yolculuk yaptık. Ancak bu kapanış videosunda efsanelerin ardındaki acımasız bilimsel gerçeğe ineceğiz. Şimdi insanlığın kıyameti yaşadığı o döneme, meşhur Genç Dryas dönemine gidelim. Hatırlayın, Göbekli Tepe'nin bir anda toprak altında gömülmesi, Sphinx'in binlerce ton suyla aşınması, Sundaland gibi devasa kıta parçalarının okyanusun dibini boylaması ve dinlerin Nuh tufanı. Hepsinin merkezinde bu dönem var. Günümüzden yaklaşık 11.600 ila 12.900 yıl öncesi. Bu yaklaşık 1000 yıllık periyotta dünya anormal iklimsel tepkiler vererek ölümcül, son derece tehlikeli bir gezegene dönüşmüştür. Hikaye son buzul maksimumun yaklaşık 14.700 yıl önce bitmesiyle başlar. Dünya ısınıyor. Avrupa'yı kaplamış buzullar eriyerek kutuplara doğru çekiliyor ve insanlık ılımanlaşan kuzey diyarlarına doğru yayılıyor. Ancak bu süreçten 1800 yıl sonra kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey oldu. 1800 yıldır istikrarlı bir şekilde ısınan gezegenimiz sadece 10 yıl gibi akıl almaz bir sürede, ki daha güncel bazı araştırmalara göre de sadece birkaç ay içerisinde aniden donuverdi. Isınan iklim çöktü ve buzul çağı geri döndü. Peki ama nasıl? Bugün bile jeologların tam olarak açıklamakta zorlandığı bu kırılmanın ardındaki en güçlü teori 2007 yılında ortaya atılan Genç Dryas çarpışma hipotezidir ve ürkütücü bir şekilde antik yazıtlarla da birebir örtüşür. İşte bilim ve mitlerin iç içe geçtiği o sıra dışı ana geldik. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hipoteze göre Taurit meteor kompleksinden kopan devasa bir kuyruklu yıldız kümesi Kuzey Amerika, Grönland, Avrupa ve Asya'nın bir kısmı üzerinde atmosfere girmiş ve havada muazzam bir şiddetle patlamıştır. Patlama milyonlarca megatonluk nükleer bombaya eşdeğer güçte, yüzeyleri anında kavuran binlerce yüksek irtifa hava patlaması ile sayısız bölgesel yıkım yaratmıştır. Genç Dryas çarpışmasına dair jeolojik kanıtları dünya çapında da görürüz. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Suriye'ye uzanan en az 4 kıtada ve 60'tan fazla kazı alanında tam bu döneme tarihlenen kara mat adı verilen karbon ve is açısından zengin, ölümcül bir kül tabakası bulunmuştur. Bağımsız araştırmacıların titiz çalışmaları sonucunda bu tabakanın içinde yalnızca nükleer patlamalar veya aşırı yüksek hızlı kozmik çarpmalar sonunda oluşabilecek kanıtlar tespit edilmiştir. Aşırı şok basıncı ve yüksek sıcaklık altında karbonun aniden sıkılaşmasıyla oluşan heksagonal formdaki mikroskopik elmaslar, yer kabuğunda nadir bulunan ancak kuyruklu yıldızlarda bolca yer alan uzay kaynaklı platin ve iridyum anomalileri, toprağı saniyeler içinde 2000 derecenin üzerine ısıtıp cama çeviren yüksek irtifa hava patlamalarının izi olan eriyik cam fenomeni ve şoklanmış kuarslar. Bunların yanında buharlaşan demirin ve kayanın atmosferde aniden soğuyarak yağmur gibi yeryüzüne yağmasıyla oluşan manyetik ve karbon mikrokürecikler. Hepsi orada, ayaklarımızın altında. O gün yaşanan dehşeti bize fısıldıyorlar. Ancak olaylar zinciri esas bundan sonra başlıyor ve işler çok daha farklı bir hal alıyor. Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta'nın Vendidat bölümünde yaratıcı Ahura Mazda bir gün bilge kral Cemşid'e görünür ve kan donduran şu uyarıyı yapar. Ey iyi Yima, Vivangat'ın oğlu, bu maddi dünyaya öyle kötü kışlar gelecek ki en yüksek dağların tepelerine bile 10 parmak kalınlığında kar yağacak. Hayvanlar ister ovalarda, ister dağların tepelerinde, ister yerin altındaki kovuklarda olsun bu dondurucu soğukta yok olacaklar. Bunun üzerine Ahura Mazda dünyadaki yaşamı kurtarması için Cemşid'e Vara adında devasa bir yeraltı şehri inşa etmesini emreder. Tüm canlılardan, bitkilerden ve insanlardan en sağlıklı olanlarından birer çift almasını söyler. Nuh tufanını andırıyor değil mi? Ama bu olay ondan çok daha önce yaşandı, unutmayın. Binlerce yıllık bir mitte henüz teknoloji kelimesinin icat edilmediği sanılan çağlarda Ahura Mazda insanlara suni su ve ışıkla faaliyet gösterecek bir yeraltı sığınağı kurduruyor. Çünkü yıllarca orada kalacakları için bitkilerin ve canlıların ışığa ve suya ihtiyacı olacak. Zira Cemşid'e de gökyüzünün kapanacağı bilgisini vermiştir. Efsaneye göre bu korkunç kış, yani Malkosan, tam 3 yıl kesintisiz sürer
ve yeryüzündeki canlıların çok büyük bir kısmı silinir. Mitteki en kritik detay ise şudur. Gökyüzü karanlık bir sisle, yoğun bulutlarla örtülmüştür ve güneş görünmez. Güneşi kapatan o ağır bulutlar sadece havada kalmaz. Bir yıkım olup, kül olup yeryüzüne dökülürler. Şimdi bu antik masalı bilimsel laboratuvar sonuçlarıyla yan yana koyalım. Genç Dryas dönemindeki kuyruklu yıldız patlamaları, dünyadaki biyokütlenin yaklaşık %10'unu saniyeler içerisinde yakan devasa kıtasal orman yangınlarına yol açmıştır. Atmosfere kalkan milyonlarca tonluk kül, is ve buharlaşmış toz, güneşi aylarca, belki de yıllarca bloke ederek bir çarpışma kışı başlatmış ve genç Dryas soğumasını tetiklemiştir. Bu mahşer ortamında Kuzey Amerika'nın ikonik megafaunası, kılıç dişli kaplanlar, dev tembel hayvanlar, mamutlar aniden yok olmuş ve kıtada yaşayan gelişmiş Clovis kültürü yeryüzünden bir anda silinmiştir. Gökyüzünden inen ateş kusan yılan sadece ormanları değil, koca bir çağın medeniyet potansiyelini de yutmuştur. Ya bunlar tesadüf diyenler varsa o kelimenin bu kanalda kullanılmadığını unutmayın. O yüzden size dünyanın bambaşka köşelerinden örnekler vereyim. İskandinav mitlerinde dünyanın sonundan önce gelecek ve güneşi kapatacak 3 yıllık bir kış olan Fimbul kışı anlatılır. Doğanın dengesinin tamamen bozulduğu bu dönemde kar her yönden yağar, dondurucu rüzgarlar her şeyi keser. Lif ve Lifrasir adlı iki insan Hodmimis Holt adındaki kutsal bir sığınağa, devasa bir ağacın kovuğuna girerek bu yıkımdan kurtulurlar. Hikaye aslında geleceği anlatır gibi folklore girmiş ama aslında geçmişi anlatmaktadır. Okyanusun ötesine, Kuzey Amerika yerlilerinin Ojibwe halkının sözlü anlatılarına gidelim. Uzun kuyruklu bir gökyüzü yıldızı dünyayı süpürerek geçer. Her şeyi ateşe verir, ardından güneş kararır ve ölümcül soğuklar başlar. İnsanlar bu dondurucu kıştan kurtulmak için yeraltı mağaralarına ve bataklıklara sığınırlar. Orta Amerika'ya Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh'a baktığımızda ise bizden önceki insanlık çağını bitiren gökten reçineye benzer siyah dumanların yapışkan bir kara yağmurun yağdığı ve güneşin ışıklarının tamamen kesildiği bir felaket çağından bahsedilir. Dünyanın ta öbür ucuna, antik Çin'e baktığımızda ise tablo çok daha şiddetlidir. Ho Yi ve 10 güneş anlatısında bir gün gökyüzünde aynı anda 10 tane güneş belirir. Yeryüzündeki tüm suları kurutup ekinleri ve ormanları anında ateşe verirler. Kayalar erime noktasına gelir. Büyük okçu Ho Yi bu güneşleri oklarıyla vurarak yeryüzüne düşürür. Düşen her güneşin parçalanmış bir meteorit kümesi olduğunu anlamak zor değil. Gerçekten de bilim, Çin mağara çökeltilerindeki sarkık ve dikiklerde 12.800 yıl önce o bölgede muson yağmurlarının aniden kesildiğini ve dehşet verici bir iklim krizine girildiğini ispatlamıştır. Özellikle dünyanın en uç noktalarından örnekler verdim ki birbirinden etkilenme olasılığı olmadığını anlayın. Bu kulaktan kulağa yayılan bir masal olamaz. Bu insanlığın dört bir kıtada aynı dönem içinde not aldığı bir felaketin seyir defteriydi. O dönem neler yaşandığı halen araştırılıyor. Ancak çarpışma hipotezi hem bilimsel olarak hem de tarihsel metinler sayesinde şu an en makul senaryodur. Büyük bir asteroid parçalanır, dünya çapında düşüşler yapar, patlama etkisi ve devasa yangınlar ile atmosferi kül kaplar, korkunç bir kış dönemi tetiklenir ve ısınmakta olan dünya çok kısa bir zamanda yeniden kilometrelerce kalınlığında buzla kaplanır. Ancak her şeyin bir sonu vardır. Yıllar süren o korkunç kışın ardından toz yere çökmüş ve güneş yeniden gücünü göstermiştir. Hayatta kalan az sayıdaki insan sığınaklardan çıkıp yeniden dünyaya yayılmak, yaralarını sarmak için çalışmaya başlar. Kötü günler geride kaldı diye düşünürler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Evet, kötü günler geride kalmıştı. Çünkü şimdi daha da kötüsü gelmekteydi. Kozmik yılan yeryüzünü önce ateşiyle kavurmuş, sonra is ve kül bulutuyla dondurmuştu. Ama insanlık tarihi için en travmatik felaket ateş ile değil, su ile gelecekti. Hatırlayın, önce neredeyse 2000 yıl boyunca dünya yavaş yavaş ısınıyor. Sonra teoriye göre meteor çarpmaları ile bir çeşit nükleer kışa giriyor. Sonra toz indiğinde güneş kaldığı yerden bir anda dünyayı inanılmaz bir hızla ısıtmaya devam edince olanlar oluyor. Eskiden buzul çağının sonunda buzulların erimesinin denizleri yüzyıllar içinde yavaş yavaş ve kademeli olarak yükselttiğine inanılırdı. Ancak güncel oşinografik ve jeolojik veriler denizin nazikçe değil, katastrofik sıçramalarla yükseldiğini açıkça kanıtlıyor. Yaklaşık 14.600 yıl önce yaşanan ilk büyük kırılma anında eriyik su darbesi 1A adı verilen olayla
Kuzey Amerika'yı kaplayan devasa Laurentide ile Avrupa'yı kaplayan Penos Candia buzul örtüleri aniden çöktü. Kuzey Denizi seviyesi sadece 400 yıl içerisinde akıl almaz bir hızla 20 metre birden fırladı. Bu yavaş bir yükselme değildi. Yer yer karaların içine doğru saatte 160 kilometre hızla ilerleyen 300 metre yüksekliğinde dev tatlı su tsunamileri ve kıtasal süperseller oluştu. Kuzey yarımkürenin topografisi sular altında adeta kazınarak yeniden şekillendi. Ancak bu dehşet verici olay bile gelmekte olanın yanında küçük kalacaktı. Mitolojik bilinçaltımıza tufan olarak kazınan asıl dehşet, günümüzden yaklaşık 11.500 yıl önce meydana gelen Eriyik Su Darbesi 1B, yani 2. küresel tufandır. Yaklaşık 1200 yıl süren buzul karanlığının ardından sadece 10 yıl içinde, ki dediğim gibi bunun sadece birkaç ay içinde olduğu da şu an bilim çevrelerinde tartışılıyor, sıcaklıkların inanılmaz bir hızla artmasıyla buzullar tekrar ve çok daha şiddetli bir şekilde patlayarak erimiştir. Kıtaların üzerinde birikmiş olan devasa Agassiz Gölü gibi dev tatlı su denizlerinin buzdan barajları yıkılmış, Meksika körfezine ve okyanuslara tahayyül edilmez büyüklükteki su kütleleri boşalmıştır. İşte o gizemli eş zamanlılık tam burada karşımıza çıkar. Platon'un Sais Tapınağı'ndaki Mısırlı rahiplerden aktardığı ve serinin önceki videolarında ele aldığımız o meşhur Atlantis efsanesini hatırlayın. İleri bir medeniyet olan Atlantis'in tek bir korkunç gün ve gece içerisinde depremler ve dev dalgalarla sulara gömüldüğü o tarih. M.Ö. 9600 civarıdır. Yani günümüzden tam 11.600 yıl öncesi. Burada basit bir astronomik veya mitolojik tesadüf olamayacak kadar keskin bir tarihsel kesişmeden bahsediyoruz. Genç Dryas'ın ani bitişi ve süpersellerin yaşandığı o jeolojik kopuş noktasıyla milimetrik olarak örtüşmekte olan bir olay. Ayrıca bunu destekler şekilde Platon'un aktardığı efsanelerde de bu sel felaketinin gökyüzünden inen yılanın yıkımıyla ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Mısır mitolojisindeki Apophis yılanının aynı zamanda nehirleri taşırıp dünyayı sular altında bırakmaya çalışan bir yeraltı ve gökyüzü canavarı olarak metinlerde geçmesi, bu kozmik çarpışmanın tatlı su göllerini nasıl patlattığının doğrudan bir mitolojik göstergesidir. Yine aynı dönemde yükselen sular, Kuzey Denizi'nin altındaki Doggerland'i ve Güneydoğu Asya'daki devasa Sundaland kıtasını sonsuza dek yutmuştur. Bahsettiğim iki kıtanın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon metrekareydi. Felaketin sadece bu iki yerdeki boyutunu siz düşünün. Ki daha dünya çapında diğer yerleri saymıyorum bile. Okyanuslar, atalarımızın bir zamanlar avlandığı ve hatta mitlere göre gelişmiş şehirler kurdukları o ovaları, limanları sonsuz karanlığa gömmüştür. Tüm bu ani ısı sıçramalarını ve saniyeler içinde olan yıkımları sadece bozulmuş okyanus sıcak su akıntılarıyla açıklamak tabii ki imkansız. Gerçekten çok kısa bir sürede yaşanan küresel bir yıkımdan bahsediyoruz. Bunun mutlaka birkaç ayağı daha olmak durumunda. İşte tam olarak bu olasılığı inceleyen Oxford ve Edinburgh üniversitelerinden astrofizikçi Victor Kulube ve astronom Bill Napier sarsıcı bir teori ortaya attılar. Uyumlu felaketler teorisi. Araştırmacılar radyo teleskoplar ve ay görevlerinden elde edilen verileri kullanarak insanlık tarihinin rastgele asteroidlerle değil, iç güneş sisteminde parçalanmış devasa kuyruklu yıldızların yarattığı zaman bağlantılı ve döngüsel bir felaketler dizisiyle şekillendiğini kanıtladılar. Kozmik Yılan adlı eserlerinde antik insanların gökte gördüğü ateş püskürten, yıldırım fırlatan ejderhaların aslında dünyanın atmosferini yaran bu dev kuyruklu yıldızın fiziksel tasviri olduğunu gösterdiler. Okyanusların dibinde ve Grönland buz çekirdeğinde bulunan kalıntılar bu canavarın enkazının hala bizimle olduğunu fısıldıyor. Yaklaşık 20 ila 30 bin yıl önce parçalanan bu dev kütle bugün Taurit meteor kompleksi dediğimiz devasa bir enkaz nehri yarattı. Encke kuyruklu yıldızı da bu ana gövdeden günümüze ulaşan aktif bir parçadır. Bu parçalanmış enkaz bulutu da dünya için rastgele değil, kesin bir astronomik saate bağlı bir tehlike arz etmekte. Dünya bu kuşaktan geçerken apsidal presesyon, yani yörünge yalpalaması adı verilen bir süreç nedeniyle zaman zaman bu kuşağa tehlikeli şekilde yaklaştığı bilinmekte. Uyumlu felaketler teorisine göre dünyanın rotası bu enkaz akıntısıyla her 3000 yılda bir yoğun bir şekilde kesişmekte. Ve bu döngü 6000 yıllık daha büyük bir apsidal presesyon döngüsünü tamamlamaktadır. Araştırmacıların matematiksel analizlerine göre bu devasa mayın tarlasına bir sonraki tehlikeli girişimiz 2030 ila 2100 yılları arasında gerçekleşecekmiş. Tabii ki bu kesin bir kıyamet demek değil. Kaç tane büyük meteorun isabet edeceğine, yörünge dinamiklerine filan bağlı. Belki hiçbir büyük parça denk gelmeyecek. Ancak unutmayın,
dinozorların devrinin kapanması için sadece bir tane büyük olanı yetmişti. Olaylara daha da büyük bir perspektiften baktığımızda kozmik yılan anlatısı ve döngüsel felaketler tek bir kuyruklu yıldızla açıklanacak kadar basit değildir. Sonuçta kuyruklu yıldız domino taşının en son düşeniydi. Peki ilk taşı ne devirdi? Bu sorunun cevabı için galaksimizin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmalıyız. Fosil kayıtları dünyadaki kitlesel yok oluşların rastgele değil, yaklaşık 26 ila 30 milyon yılda bir tekrarlayan karanlık bir kozmik saatin ritmine uyduğunu rahatsız edici bir kesinlikle bize gösteriyor. Buna bilimde Shiva hipotezi veya galaktik uyumlu felaketler deniliyor. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında dönerken düz bir çizgi izlemez. Galaktik disk düzlemi boyunca bir dalga gibi aşağı yukarı salınarak ilerler. İşte her 26 ila 30 milyon yılda bir içinden geçtiğimiz o galaktik düzlemin tam ortası, yani ekvatoru, yoğun yıldız kümelerini, devasa gaz bulutlarını ve en önemlisi son derece yoğun bir görünmez karanlık madde diskini barındıran kaotik bir bölgedir. Güneş sistemimiz bu tehlikeli sulardan geçerken sistemin en dışındaki o dondurucu Oort bulutu korkunç bir kütle çekim dalgalanmasına maruz kalır. Ve oradaki trilyonlarca buzlu kuyruklu yıldız sarsılarak iç güneş sistemimize doğru kozmik bir şarapnel fırtınası olarak yağmaya başlarlar. Bu dev donmuş kütleler güneşe yaklaştıkça ısınıp parçalanırlar ve Taurit gibi binlerce yıl sürecek yeni felaket kuşaklarını yaratırlar. Dahası dünyanın çekirdeği bu süreçte karanlık maddeyle etkileşime girerek gezegenin içindeki manto sorguçlarını tetikler ve küresel çapta devasa volkanik patlamalara yol açar. Yani eski insanların ateş kusan yılan veya ejderha olarak resmettikleri şey, Güneş sistemi galaktik ekvatordan geçerken hem gökyüzünden alevler yağdıran hem de yerin altından magmayı kusturan o amansız galaktik mekanizmanın ta kendisidir. Ama içiniz rahat olsun, bu bölgeden yaklaşık 3 milyon yıl önce geçtik. Ancak şunu da unutmayın, Oort bulutu akıl almaz uzaklıktaki bir alan ve geçiş esnasında oradan kopan dev parçalar olduysa iç sistemimize girmeleri çok ama çok uzun zaman alabilir. O yüzden NASA gibi bazı kurumlar sürekli olarak göğü bu tehditlere karşı taramaktadır. Ancak tüm bu bilimsel zemine oturan yaklaşımların yanında bir de gerçekten sınırları zorlayan bir iddia daha var. Hem dünyasal hem de kozmik etkileri bir arada harmanlayan çok ilginç, bir o kadar da tartışmalı bir iddia. Belçikalı araştırmacı yazar Albert Slossman, video boyunca bilimsel bir zeminden hareketle anlattığım bu felaketler zincirine biraz daha uç bir yaklaşım getirir. Slossman, dünyanın çeşitli yerlerindeki anlatılarda ve Herodot'un Mısırlı rahiplerle yaptığı görüşmelerde bahsedilen o sıra dışı dönemi inceler. Güneşin doğudan batıp batıdan doğduğu felaket çağını. Slossman, Dendera tapınağındaki astronomik kabartmalara bakarak sarsıcı bir iddia ortaya attı. Tufanın M.Ö. 9792'de Atlantis'i yuttuğunu ve bu felaket esnasında Mısır kayıtlarındaki göğün dengesinin değiştiği dönemin yaşandığını, dünyanın dönüşü de dahil olmak üzere her şeyin ters yüz olduğunu ileri sürdü. Peki Slossman bu iddiayı nelere dayandırıyor? Gelin onları inceleyelim. Ünlü tarihçi Herodot, tarih kitabının 2. cildinde Mısırlı rahiplerin kendisine tam olarak şunu söylediğini kaydetmiştir. Bu süre zarfında güneşin alışılmışın dışında 4 kez doğduğunu söylediler. 2 kez şimdi battığı yerden doğmuş ve 2 kez şimdi doğduğu yerden batmış. Sadece bu kadar da değil. Mısır'ın Haris papirüsünde dünya ters döndü, nehirler geriye akıyor yazar. Platon'un Politikos diyaloğunda güneş ve yıldızlar şimdi battıkları yerden doğmaya, doğdukları yerden batmaya başladılar. Tanrı evrenin hareketini tersine çevirdi ifadeleri yer alır. Aztek mitolojisi önceki 4 çağda gökyüzünün ve güneşin hareketinin değiştiğini, güneşin farklı yerlerden yükseldiğini anlatır. Çin mitolojisindeki felaket dönemi efsanelerinde Gong Gong'un gök direğini yıkmasıyla gökyüzünün eğildiği, güneşin ve yıldızların rotasının tersine döndüğü söylenir. İslami gelenekte de kıyamet alameti olarak bildirilen olay tam olarak budur. Bu Kur'an'da yazmaz ama çevreden etkilenerek yazılmış yazılarda ve dayanaksız hadislerde bunu görürüz. Peki gezegenimizin bu şekilde ters yüz olması fiziksel olarak mümkün mü? Biraz da bunu inceleyelim. Çünkü bilimsel olarak imkansız bir olay değil. Fizikte Dissani-Bekov etkisi olarak bilinen bir olgu var. İlk kez Salyut 7 uzay istasyonunda kozmonot Vladimir Dissani-Bekov tarafından uzayda dönen asimetrik bir kelebek somunla keşfedildi.
Somon boşlukta dönerken belirli aralıklarla aniden kendi etrafında 180 derece takla atıyor. Sonra dönmeye devam ediyor ve bir süre sonra tekrar takla atıyordu. Klasik mekanikte ara eksen teoremi olarak bilinen bu fenomen yeri geldiğinde gezegen büyüklüğündeki yapılarda da kısmi olarak görülebilir. Nitekim Satürn'ün uydusu Enceladus geçmişte yaklaşık 55 derece yan yatmış. Mars 25 derece kadar eğilmiştir. Hatta bunun dünyada da yaşandığını CIA'nin bir dönem gizli tuttuğu kitaplarıyla bilinen Chen Thomas, tektonik tabakaların aniden kayması iddiasıyla anlatmıştı. Konu hakkındaki videomu açıklama kısmının sonuna koyacağım. Ancak bu durum her ne kadar teorik olarak mümkün olsa da pratikte bu koşulların oluşması çok ama çok zordur. Dünyamızın ekseni hali hazırda 23,5 derece yatıktır. Ki buna da dünya oluşurken neredeyse Mars büyüklüğünde başka bir gezegenin çarpması sebep olmuştur. O denli büyük bir güce ihtiyaç var yani. Ama dünyamızın uzaydaki bir somun gibi aniden takla atması şekil itibariyle tam bir küre değil, kutuplardan basık, ekvatordan 43 kilometre şişkin olması ve ayın devasa yer çekiminin sağladığı denge kuvvetinden ötürü engellenir. Hadi diyelim tüm şartlar oluştu. Örneğin ekvatorda devasa buzullar oluşup ağırlık merkezini bozdu. Bu şartlarda bile dünya somun anahtarı gibi bir saniyede takla atamaz. Fizik yasalarının bize izin verdiği en fantastik senaryoda bile bu takla atma süresi yaklaşık 7 gün kadar sürer. Fakat eğer dünya bu kadar hızlı bir takla atsaydı, eylemsizlik nedeniyle okyanuslar yerinde kalmaya çalışırken karalar altından kayıp giderdi. Okyanus suları karaları saatte 1600 kilometre hızla, yani ses hızına yakın bir hızla süpürürdü. Yani bu hikayeyi anlatacak tek bir canlı yaşam formu bile gezegende kalmazdı. Nereye saklanırlarsa saklansınlar. Ayrıca dünyanın dış kabuğu kaymak istese bile içteki eriyik demir tabakası hızını çok ciddi oranda düşürür. Bu nedenle bilim dünyası bu tür radikal bir eksen kaymasının yaşanmış olması için 1 ila 10 milyon yıllık uzun dönemli bir sürecin geçmesi gerektiğini kabul eder. Zaten yapılan jeolojik araştırmalarda da dünyanın insanlık tarihi içinde bu denli anlık bir yalpalama yaptığına dair bir iz bulunamamıştır. O halde eskilerin anlattığı gökteki yıldızların yerlerinin değişmesi veya güneşin batıdan doğması gibi korkunç detaylar ve tekrarlanan felaket döngüleri anlatısının gerçek bilimsel temeli nedir? İşte bu sorunun cevabı son derece sarsıcı bir bulguya dayanıyor. Presesyon döngüleri. MIT Bilim Tarih Profesörü Giorgio de Santillana ve Herta von Dechant, küresel felaket efsaneleri üzerine yazdıkları başyapıtları Hamlet'in Değirmeni kitabında bu sarsıcı gerçeği açıklarlar. Kadim uygarlıkların mitolojileri, ilkel masallar değil, gökyüzünün devasa mekaniğini, ekinoksların presesyonunu yani yalpalamasını hesaplayan son derece karmaşık, küresel bir proto bilim diliydi. Dünya, eksenindeki 23,5 derecelik eğiklik sebebiyle Güneş etrafında dönerken tıpkı ağır çekimde yalpalanan bir topaç gibi döner. Bu muazzam yalpalama hareketinden dolayı Güneş'in ilkbahar ekinoksunda doğduğu takım yıldızın arka planı her 2160 yılda bir geriye doğru kayar ve gökyüzü bu ağır, saat yönünün tersine olan devasa yalpalamasını tam olarak 25.920 yılda tamamlar. Kadim insanlar bu akıl almaz büyüklükteki kozmik zaman periyoduna büyük yıl adını vermişlerdir. Mitolojideki kırılan değirmen, kopan gökyüzü direği, dökülen tuz veya sular, düşen kozmik ağaç veya savaşan yılanlar motifleri rastgele peri masalları değildir. Bunlar kutup yıldızının yer değiştirmesi, gece gökyüzünün dönüş mekanizması ve en önemlisi bu astrolojik çağ geçişlerinin her zaman kozmik yılanın yani Taurit enkazının dünyayı dövdüğü ölümcül felaketlerle çakışmasını anlatan bir astronomik koddur. Antik dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkan 72 sayısı yani 1 derecelik presesyon kayması, 2160 sayısı yani bir zodyak çağı ve 432.000 sayısı yani Sümer tanrı krallarının veya Hindu Kali Yuga çağlarının süresi gibi sayıların tesadüfen aynı olması kadim insanın gökyüzünü yaklaşan tehlikeleri bildiren devasa bir felaket takvimi olarak okuduğunu kanıtlar. Ve anlatılarda geçen büyük felaket çağları da genelde ne tesadüftür, astronomik çağların kapanıp yenisinin başlama arifesinde olduğu dönemlere denk gelmektedir. İşte o takvim şifrelerinden bir tanesi de bugün kendi topraklarımızda Göbekli Tepe'deki D sütununda yani Akbaba taşında kazılıdır. Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacıların analizleri bu dikili taşın üzerindeki hayvan figürlerinin antik Yunan takım yıldızlarına benzer yıldız kümelerini temsil ettiğini kanıtlamıştır. Akbaba figürü yay takım yıldızını,
Akrep figürü de tam olarak Akrep takım yıldızını temsil eder. Ortadaki güneş diskiyle birlikte bu figürlerin pozisyonu kusursuz bir tarih damgası gibi çalışır ve bu tarih presesyon hesabı yapıldığında tam olarak M.Ö. 10.950 yılını işaret eder. Yani gökten inen meteorların karanlık kışı dünyaya getirdiği ve akabinde tufanın dünyayı yuttuğu o genç Dryas kuyruklu yıldız felaketinin başladığı yılları gösterir. Yani araştırmacıların bu yaklaşımına göre Göbekli Tepe vahşi hayvanları korkutmak ya da kurban etmek için değil, gökyüzündeki yıkımın yörüngesel hareketlerini yıldızların devinimi üzerinden takip edebilmek için tasarlanmış dev bir felaket uyarı sistemidir. Ve deminden beri bahsettiğim araştırmacıların verileri doğru ise önümüzdeki 50 ila 100 yıl içinde yeniden o çağa biz de gireceğiz. Bu seriyi özellikle adım adım bu kadar detaylı şekilde size sunmak istedim. Çünkü mit denilen, efsane denilen ve eskinin hayal kuran cahil insanlara denilen kişilerin aslında pek çok konuda ne kadar detaylı şekilde ve bilimsel zemine oturacak şekilde notlar aldıklarını, hesaplamalar yaptıklarını ve daha önemlisi gördükleri ya da atalarının gördükleri olayları mitoloji ve dinlerinde bize nasıl anlattıklarını görmenizi istedim. Bu çok önemli. Çünkü bu bakış açısıyla araştırma yaparsanız bize dayatılan ve benim ana akım olarak eleştirdiğim kontrol sisteminin dogmalarından ve sığ bakış açısından kurtularak çok daha geniş bir perspektif ile araştırma yapabilirsiniz. Bakın video boyunca bilimsel temel ile ilerledik. İşte gerçek bilim budur. Yok ya tufan uydurma diyen tiplerin değil, kuzey ve güney kutuplarında risk alarak bu verileri araştıran, dünyanın geçmişini çözmeye çalışan kişilerin yaptığı şeydir esas bilim. Akademik titrilerin arkasında dinozorlaşmış, 100 yıl önceki kafalarıyla ahkam kesenlerin değil, tüm olasılıkları araştırıp onlara dayatılan dogmaları sorgulayıp tabuları yıkanların yaptığı şeydir bilim. Ve insanlık her zaman o insanlar sayesinde ilerlemiştir. Ben de burada o kişilerin değerli araştırmalarını alıp eskilerin bilgelikleriyle harmanlayıp size kendimce bir sentez sunmaya ve merakınızı arttırmaya çalışıyorum. Umarım küçük de olsa bir faydam dokunuyordur. Çünkü bunları anlamamız, geleceğimizi anlamamız için çok önemli. Nihayetinde unutmayın, geçmişte olan mutlaka gelecekte de olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.